Evet, herkese merhaba. Yeni bir hafta. Siyah tavşan kaydından sonra fark ettik ki biz şuradaki bu REC sistemi aslında neredeyse dünyanın en verimsiz REC sistemi olarak falan kullanıyormuşuz. Çünkü burada ders verirken kullandığım, işte ne bileyim bireysel böyle takılırken falan kullandığım, hatta burada çok fazla vakitte geçiremediğim için aslında tek başıma çok da fazla kullanamadığım falan bir ekipman haline gelmiş durumdaydı. Üstüne üstlük bir de bir kayıt yapılacağı zaman ortaya çıkardığımız gitar tonundan da hani böyle Aksifix, Helixvari şeyler kullanmamaya karar verdiğimiz gitar odaklı falan çalışmalar olduğu zaman REC'i kullanıyorduk ama sinyali içeriden gönderiyorduk, gitar sinyalini. Burada ayarlıyorduk tonu. Tekrar işte mikrofonla içeri alıyorduk. Bütün sistem buradaydı. Şimdi dolayısıyla herhangi bir EQ ayarında ya da ton değişikliği istendiğinde buraya kalkıp içeri kadar gelip gerekli müdahale yapıp ondan sonra tekrar içeri gidip mikrofonda tekrar dinliyordum falan. Artık buna bir son verip işleri daha da kolay haline getirmek için REC'i kontrol odasına tamamıyla kurdum. GJX'in audio switcher var bende. Bu audio switcher sayesinde 8 loop kullanabiliyorum. Bu 8 loop'a da istersen pedal istersen preamp bağlayabiliyorsun. Bu sistemin içerisinde Soldano'yu ve Triaxis'i kullanarak ve işte elimdeki chorus, flanger, phaser gibi amfinin input'una girmeyi tercih ettiğimiz ve drive'lanmasını sevdiğimiz birkaç efekt pedalını da o loop içerisinde hazırladım. REC çekmecesinde bunların hepsini sabit bir şekilde tuttum. Zamanında pedal board'umda falan da kullandığım benzer bir sistem. Bu sadece REC için yapılmış bir hali. Onun dışında şu an istersem bir MIDI controller sayesinde, bunu Helix videosunda da size anlatmıştım. O MIDI controller'ı şu an gerçekten kullanmam gerektiği gibi kullanabiliyorum. Bir board'um var. Büyük bir board. Fakat tamamıyla stüdyo içerisinde kullanılacak bir board ve REC sistemi olduğu için sadece keyif veriyor. Çünkü taşıma derdi veya işte kurma, kaldırma, toparlama derdi olmadığı için şu an tamamıyla keyif odaklı bir board'um var. Yarısından fazlasını MIDI controller kaplıyor ama yine de görüntüler bu Bob Bradshaw zamanı pedal board'lara benzer bir şey. Gitaristlerin de bu şeyidir, hevesidir. Böyle büyük boardlar falan sahip olsun, işte ışıklar yansın, sönsün, bir sürü acayip şeyler. Vah, bir volüm, bir iki tane drive pedalını board'da tutuyorum ama bağlı değiller. Tuner'ım biliyorsunuz ki volüm pedalına bağlı ve hep açık. Oradan Freakout'a geçiyor. Freakout benim feedback yapmamı sağlayan ve içerisinden hangi aralıkta feedback çaldığım notanın üçlüsü mü, beşlisi mi, ikilisi mi artık, oktavı mı, bilmem nesi mi, İstediğim feedback'i seçebilmemi sağlayan falan güzel bir pedal. Benim de açıkçası çok da sevdiğim bir pedal. Bu board'da da kullanmak istedim. Stüdyo ortamında dahi olsanız kabinden feedback almak istediğiniz zaman kapıyı açıp gelip buraya kabine yaklaşıp falan böyle hareketler yapmanız lazım. Kontrollü, daha güzel, istediğim kadar uzatabildiğim ve maymun olmadığım bir senaryo. Benim için daha tercih edilir bir senaryo. Dolayısıyla o pedal da board'daki yerini almış durumda. O board MIDI ile hem Triaxis'i hem GJX'i, audio switcher'ı kontrol edebiliyor. Soldano'nun kanal değişim şeyini de kontrol edebilir. Bunu yapabilirim. O bağlantıyı kurmadım sadece. Onun için bir stereo kablo lazım. Daha sonra REC'ler içerideki sistemden istediğim preamp'i, istediğim power amp ile kombine ederek buradaki istediğim kabine göndermemi sağlıyor. Elimde bir tane Hiwatt'ın 4x12'si, bir tane Carvin'in böyle bir 4x12'si, bir tane de tipik bir Mesa'nın 2x12'si var. Bir de sevdiğim çok karanlık bir 1x12, aslında çok iyi bir marka olmayan, yani çok tercih edilmeyen custom marka bir amfinin bir kabini var. 1x12'yi seviyorum. Karanlık ve kompres bir ton veriyor. Böyle farklı tınılarda güzel olabiliyor kullanmak. Şimdi burada iki tane mikrofonum var. Tabii bu mikrofonlar da bu sistemin güzelliği olarak şöyle ki bunlar sabitler. Bir SM57'm var. Bir de Ribbon mikrofonum var. Bu iki mikrofon Ofaxis olarak pozisyonlandırılmış durumda. Speaker'a bunu pozisyonlandırdım. İşin içerisinde bir Ribbon girdiği zaman, Ribbon biraz daha karanlık bir tınıya sahip olduğundan belki SM57'yi biraz daha ona kısalabilirim. Çünkü gördüyseniz SM57 epey Ofaxis durumunda. Yani neredeyse artık speaker'ın da dışına çıkacak. Bu zaten Ofaxis duruyor. Ya bu en azından tek değişkenim, en azından buradaki mikrofonlama sistemi ve hangi kabinde çalacağım. İstersem bu iki kabine de gönderebiliyorum sesi aynı anda. 8x12 şeklinde de tını elde edebiliyorum ya da sadece Mesa'ya gönderiyorum. Clean bir tonu Mesa'dan alıp drive'lı bir tonu 4x12'den farklı mikrofon kombinasyonlarıyla alabiliyorum falan. Böyle bir artık rahatlığım var. Ve bunu artık şeye doğru ilerleteceğim. Sabit bir gitar rig sistemine sahipseniz eğer ve bu sizin yüksek seslerde de çalabilmenizi sağlayan bir sistemse çalımımızı çok değiştiriyor. Mikrofonlanmış sesle bile çalarken aslında kabinin içerideki o homurtusunu, o böyle thump derler ya, yumruk gibi olan o hissiyatını hissediyorsunuz. Mikrofonlar mute'ladığın zaman çaldığında içeriden o böyle homurtuyu hissediyorsun. O bile çok yüksek sesle çaldığın hissiyatını sana verdiği için çalımın ona göre değişiyor. Biraz daha heyecanlı çalıyorsun. En azından ben öyle yapıyorum. Daha heyecanlı çaldığımı, daha bu işten keyif alarak bu işi yaptığımı falan fark ediyorum. Onun dışında tabii ki elimde bir sürü impulse response kullandığım, speaker simulator kullandığım falan, Boss GT6'dan başlayarak kullandığım bir sürü ekipman var. Onlar da tabii ki çok yakın ve çok kullanışlı haldeler. Fakat gerçek bir kabinle, gerçek büyük, güçlü bir amfiyle o çalım hissiyatını maalesef çok alamıyorum.
Çok farklı presetler ayarlamak falan lazım belki de, bilmiyorum ama. Bu acayip bir şey. Gerçekten acayip bir şey. Peki o zaman rack'i hızlıca anlatayım. Sonra da board'u anlatırım ve böylece keyifli gitar girişimcisi arkadaşlar en azından benim kadar belki de memnun olabilirler. Öncelikle bu masaya artık Aksifix'i dahil ettik. Önceki vloglarda dikkat eden varsa Aksifix hep ya rafta duruyordu şurada bir yerde, ya buradaki MIDI controller'ın olduğu yerde duruyordu. Hatta Hazar'dan laf yemiştim, buraya bunu böyle Tesseract gibi koymuşsun falan gibi. Onun sonunda artık masaya entegre ettik ve bağladık. Aksifix artık en azından gitar odaklı olmayan ama gitarın da dahil olmasını istediğimiz kayıtlarda, demolarda ya da işte medya müziği işlerinde falan kesinlikle başka bir şey kullanmamıza ihtiyaç bırakmayan falan harika bir alet. Bunu herhalde her şeyde kullanabilirsin ama dediğim gibi yani şu zevki yaşatamıyor. Fakat sonuç odaklı baktığın zaman sonuca ulaştırıyor. Zaten hikaye de burada başlıyor. Bu işin keyfiyle yaptığın zaman yapış şeklin ve yaptığın hareketler de değiştiği için daha farklı yerlere gidebiliyorsun. Fakat yapılacak bir iş, bir görev varsa ona seni götüren çok böyle convenient bir alet. Neyse, şu rack'e bakacak olursak. Elimde 2 tane Furman'ın güç ünitesi var. Bu arkadaştan güç alarak bu da çalışıyor. Ve bu ışıklı olduğu için ekstradan böyle bir keyfi var. Şöyle bir hareket yapabiliyorum. Tüm rack'i aydınlatabiliyor böylece. Gitar öncelikle Decimator'a giriyor. Decimator bir noise gate. Herhalde paranın alabileceği en iyi noise gate belki de. Bunun pedalı da var bende. Pedalı da harika. Fakat bu rack çok enteresan bir şeye sahip. Bununla pedalı kombine de edebiliyorsun. O da çok güzel. Hem pedal board'unu ve gitarını pedal board'dan geçirip o pedal versiyonundan geçirip ayrıyetten amfini ve gitarını tekrar buradan da geçirebiliyorsun. Çok enteresan şeyler yapılabiliyor. Decimator'a giriyor. Buradan çıkıyor. Böylece gitarı da herhangi bir noise'u varsa, gürültüsü varsa onu da yok etmiş oluyoruz. Voodoo Lab GCX Audio Switcher'a giriyor. Burada 8 tane loop görüyoruz. Bu pedalların velcro'sunu henüz yapmadım ama 8 tane loop'a birincisine kompresör, ikincisine chorus, üçüncüsüne flanger ve phaser'ı. Bu ikisini beraber bağladım. Aynı anda hem phaser hem flanger kullanacağımı yani çok düşünmüyorum. Kullanırsam da ikisini de basabilirim. Ama en azından bunları tek bir loop'a koyarak 8 tane hakkım var. Bir tanesinden kazanmış olayım diye. Böyle bir şey yaptım. Drive pedalları gelebilir. Buraya farklı kompresörler gelebilir. Ecoplex tarzı şeyler gelebilir falan. Yani en azından şu an 3 loop böyle dolu. 2 loop'ta da preamp var. 5 loop dolu. 3 loop içinde kalan 3 yer içinde elimizdeki sisteme göre karar vereceğiz artık ne koyarız ne koymayız diye. Bu çekmecedeki sistem böyle. Daha sonra buradaki loop 7 ve 8'de Triaxis ve Soldana var. Triaxis 8'de, Soldana 7'de. Yani bu dolayısıyla ben board'u kullanarak preamp olarak Soldana'yı alıp önüne chorus koyup çalabiliyorum. Ve buradan da istersem BBA Maximizer kurulu burada. Burada kurduğumuz herhangi bir signal şeyini buradan biz BBA Maximizer'la istersek bunu sistemini daha sonra anlatırım. Devam ettiriyoruz. Artık posta doğru gidiyoruz. Burada bu quad box'a geliyor. Quad box'ta 2'ye bölünüyor ve 2 power amfi'ye gidiyor. Enteresan bir şey yapıp bas amfimizi de buraya koyduk. Bu sisteme o da bağlı. Yani sinyal buradan geldiği zaman sadece şurada yapmam gereken bir iki ufak hareketle bas amfisine gönderip bas amfisinden de içeriye bas kabinine sinyali gönderebiliyorum. Böylece yani direkt burada kullanmayı istediğim pedalların aynısını, aynı noise gate sistemini, aynı istersen preamp sistemini falan basla da kullanabiliyorum. Ve bu bizim buradaki çalışmalarımızı çok temiz, çok derli toplu ve çok tatminkar bir hale getiriyor. Ve geldik güzel... Allah kamera düştü. Gelememişiz. Ve geldik güzeller güzeli board'a. Böyle boardlarda en çok özendiğim şey bu boardların ışıklandırma sistemi. Bir özenti gibi yıllar önce aldığım böyle bir ışıklardı. Tepesine basarak açıp kapatabiliyorsun tabii ki. Bir tane de burada Ikea'dan, Hazar'dan üttüğüm bir aydınlatma var. Yani ışıklandırmaya çok ihtiyacım yok stüdyoda tabii ki. Fakat biz genelde çalışırken loş bir ortamda çalışmayı tercih ediyoruz. Daha rahat oluyor bizim için. Tepe ışıkları, sağdan soldan büyük spotlar olmadığı için. En azından ayarları görmek adına işte açık mı değil mi, volüm yukarıda mı, işte freak out'un ayarı nasıl falan gibi açık olması iyi. Ayrıyeten MIDI controller'da buraya name tag'ler falan da ya da sticker'lar da yapıştıracağım. Onlar aydınlatmalı olmayacağı için en azından bu da böyle dursun. Bir noktadan sonra zaten alışıyorsun, hani hangisi nerede zaten biliyorsun, gözün kapalı yapıyorsun ama dediğim gibi yani bu işin de keyfi birazcık böyle her şeyi düşünmüşsün. Cancağızım gitar VAH'a bağlanıyor. VAH volüme bağlanıyor. Volümden tuner'ı atan tuner açık oluyor her zaman. Tuner'dan freak out'a geliyor. Freak out'tan da bu radyal splitter'a geliyor. Normalde eğer bu ikisinden birini kullanmak istersem freak out'la bu splitter arasına gelecek onlar. Bunları böyle tutuyorum burada sadece gözümün önünde olsun diye, bağlı değiller. Bu rack'e gidiyor. Kablonun içerisinde hem MIDI kablosu hem de bu audio kablosu var. Şu giden.
Böylece tek kablo, daha az dağınıklık, daha az toz ve daha verim. Diğer out ise buradan DI Box'a ve sisteme direct gitar sinyali olarak gidiyor. Tabii direct gitar sinyalinde bütün volüm otomasyonu diyeyim, wah hareketleri, freak out'un oyunları ve eğer drive pedalı kullanacaksam drive pedalının da o çirkin sesinin dahil olması lazım. Çünkü bunu reamp yapacaksak ya da bunu herhangi bir pluginle kullanacaksak o an yazdığım neredeyse bütün efektleri ve bu hareket otomasyonlarını falan da verebiliyor olmam lazım direct sinyalle. Dolayısıyla bu şekilde kullanacağım. Sonra da buradan istediğim loop'u değerleyebiliyorum. Mesela şu an Soldano açık, 7 açık. Soldano ile 3-axis'i aynı anda da kullanabiliyorum ama ciddi bir gürültüye yol açıyor bu. Çalarkenki keyfi ve sizi tetikleyen, sizi mutlu eden, inspire eden şeyleri maximize etmek her zaman büyük avantaj oluyor. Birinci loop'ta kompresör var. İkinci loop'ta chorus var. 5'te phaser ve flanger var. 7 ve 8'de de preamp'ler var. Bu kadar zamandır gitar çalıyorum. Herhalde en fazla içime sinen sistem olmuş durumda. Parçanızda ya da albümünüzde çalmamı isterseniz haber verin, ulaşın. Konuşalım, şartları konuşalım ve bu sistemi ve bu ekipmanı, gitarları, ıvırları, zıvırları ve tabii ki beni kullanarak elimden geleni yapabilirim. Ground Control'ün MIDI GCX'e girdiği gibi aynı zamanda buradan da True olarak 3-axis'e gidiyor. Bu da 3-axis'i de aynı şekilde Ground Control Pro ile kontrol edebilmemi sağlıyor. Böylece tek bir tuşla tamamen bambaşka bir amfinin bambaşka bir tonuna geçebiliyorum. Clean, crunch, high gain, drive tonları henüz yazmadım ama yazdığım zaman bunları arka arkaya size de göstereceğim. Çok eğleneceğiz. Sonraki videolarda bununla ilgili değişik tonlar, değişik gitarlarla, değişik tarzlarda gelecektir diye düşünüyorum. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek. Ben nereden biliyorum? İnancım var.